Selamünaleyküm arkadaşlar. Küçük bir problemimiz vardı. Hafta sonu yola çıkma, bu hafta başı yola çıkmadan bir şeyi gördük. Arabamızın deposu delinmiş. Evet. Tamirciye yap dedik. Kaynat dedik. Çok mazot var dedi. Kaynatmam dedi falan. Firmanın tamircisi. Tabii burada tamirciler böyle risk almaz. Türkiye'de olsa depo dolu da olsa kaynak atar. Sonuçta içindeki mazot benzin değil. Bu sebeple damlatıyordum mazotu. Depomuz nasıl olduğunu da anlatayım. Şu gördüğünüz alttaki plastik gördüğünüz gibi kesik. Bu aslında bilinmeyen bir sebepten dolayı şu ön taraftan koptu. Koptuktan sonra ben tuttum. Şöyle alttan içine büktüm. Şuradan içine doğru yukarı doğru büktüm. İçine sıkıştırdım. Tabii o orada sıkışınca şey etmiş. Zamanla depoya sürtünme yaparak depoyu zedelemiş. Yara vermiş. Şuradan göstermeye çalışayım. Bakayım bir. Pek gözükmüyor ama ışık düşmesi lazım. Şu alt köşe yaklaştırabilirsem. Şu beyaz gözüken yerde delik var. Görülüyor. Az bir şey gözüküyor. Her neyse arkadaşlar. Bugün size eski ustalar bilir. Mutlaka görmüştür, duymuştur, yapmıştır. Bilmeyen yeni kardeşlerimize de tecrübe olsun, öğrensin diye. Bazen işte böyle tırcının başına türlü haller gelir. Ve en basit, en kolay yöntemle geçici tamir yapmak zorunda kalırsınız. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Hiç tahmin etmeyeceğiniz bir şekilde. Bunu biz tamir ettik. Yolda gelmeden tamir ettik. Şimdi gene ikinci bir defa ben tamir edeceğim. Yani tamir ettiğim geçici bir uygulama yapacağım. Bugüne kadar çalıştı. Şimdi ben gene damlatmıyor ama emin olmak için tekrar gözden geçireceğim. Bir daha yapacağım. Neyle yapacağız arkadaşlar? Onu da şöyle altına gireceğim. Altına buradan yatıp ondan sonra hiç tahmin etmeyeceğiniz bir yöntemle orayı ince deliği kapatacağım. 2 tane incecik iğne ucu kadar belki delik var. Bunu siz de yapabilirsiniz başınıza gelirse. Yeni şoför aday arkadaşlarım, şoför kardeşlerim, bilmeyenler, bu arada da tır parkındayız. Siz de yapabilirsiniz. İnce çatlaklara, depoyu bir yere vurursunuz. Zede alır. İnce delinme olur, çatlama olur. Bu sebeple siz de uygulayabilirsiniz ve çok iyi çalışıyor. Ben bunu sağ olsun babamdan öğrendim. İşte bu da bir tecrübe. Neyle yapıyoruz arkadaşlar? Sabunla. Evet. Sabunla delik tıkayacağız. Şöyle altına yatacağım. Göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar işte göründüğü gibi delik orası. Kamera yan dönüyor ya. Kusura bakmayın, kamera şey ettiğim için yan dönüyor. İşte gördüğün gibi zede almış. Ben buraya hafif ıslattığım sabunu böyle üzerine bastıra bastıra yedire yedire, tamam mı arkadaşlar?
bugüne kadar geçen yaptığımızdan bu yana hiç akmamış. İnşallah bundan sonra da eve gidene kadar akmayacak. Mazotu bitireceğiz, gideceğiz. Ondan sonra da tekrar kaynatacaklar güya oraya. Gördüğünüz gibi orayı diş gibi yemiş taktığım şey. Böyle içine yedirdikten sonra sabunu bırakacağız. O orada kurudu mu deliği tıkıyor. Baya mazot akıyordu. Şimdi hiç akmamış. Demek ki işe yarıyor. Evet arkadaşlar. Böyle inşallah sesim iyi gelmiştir. Kulaklıkla şey diyorum ama bir yere tıkanıp da şey etmediyse gelmiştir. Bu arada Thermokin'in sistemini soruyordu bir arkadaş. Nasıl çalışıyor göster diye. Göstereceğim de inşallah daha müsait bir zamanda. Şu an pek vaktim yok. Gördüğünüz gibi sabunumuz kutusuna koyduk. Ondan sonra şimdi elimi falan yıkarım. Olur biter. Hepsi bu arkadaşlar. Bunun da çözümü bu. Şunu da geri takayım. Taktıktan sonra da size tekrar eteğin farkını göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi 2 tane dişi var. Oralara giren. Bir de burada kancası var. Bu kancayı da oradaki delik gördüğünüz gibi şu deliğe koyup taktık mıydı? Tersime geldi. Evet arkadaşlar, bu da böyle takıldı. Bunu da yerine kapatıyoruz. Buradan da kilitliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi plastikteki farkı görüyorsunuz. Bu taraf kesik, o taraf uzun. Dediğim gibi bu tarafın önü bilmediğimiz, hala çözemediğimiz bir sebepten yırtılmıştı. Yırtılınca şu ortaya kadar ben de tuttum, içine soktum. Kesmedim. İçine sokunca da orada sürtünme yapmış. Gördüğünüz depoyu. Plastik sürtünme yapıp plastik şeydene kadar, gidene kadar alüminyum depoyu delmiş. Düşünün yani. Yani normalde beklersiniz ki plastik demire sürtüyor. Plastiği sürtünmeyle eritir, yer. Ama öyle olmamış. Tam tersi. Tutmuş. Plastiği, alüminyumu yemiş. Evet arkadaşlar, Thermokin bura ayarı. Buraları göstereceğim sonra. Buradaki T, burada X yazar, X veya T yazar. T yazdığı zaman her şey yolunda devam ediyor demek. X yazdığı zaman mutlaka bir arıza var demek. Veya motor arızadan dolayı kapanmış demek. Şöyle ayarı 34 Fahrenheit. Ayarı 36'ya ayarladık. Şimdi 34.6 Fahrenheit'ta. Amerika'da Fahrenheit kullanıyorlar arkadaşlar. Fahrenheit nedir? Türkiye'de, hatta bizim Kanada'da santigrat kullanılır. Burada sadece Amerika'da Fahrenheit kullanılıyor. Sebebini ben de bilmiyorum. Her şeysi ayrı gayrı. Yol herkes kilometre kullanır. Bunlar mile kullanır. Derece herkes
Sentigrad kullanır. Bunlar Fahrenheit kullanır. Ondan sonra amacıma herkes metre, santimetre, milimetre, metre kullanır. Bunlar inch, feet bunları kullanır. Amerika'nın her şeysi dünyadan biraz farklı. Ölçü birimleri. Öyle arkadaşlar. Tekrar termokini tanıtacağım. Şimdi şu an çalışıyor. Gürültüden pek bir şey anlaşılmaz. O motor kapağını açacağım. Motorunu göstereceğim. Ayarlarını göstereceğim. Daha müsait bir zamanda İnşallah. Önümüzdeki bu hafta veya önümüzdeki haftaya bana da bir video sebebi çıkar. Şöyle etrafı da göstereyim. Şurada küçük binanın ucu gözüküyor. Orası lastikçi. Fazla bir şey yapmazlar. Lastik değiştirirler. Lastik satarlar. Yeni lastik takarlar. Lastik patladıysa, yarıldıysa lastiği tamir ederler veya değişirler. Ondan sonra jant satarlar. İşte öyle pompalar. O arka taraftaki binada şeyin binası, ana bina. İçeride işte market tarzı alışveriş yerleri falan var. Öyle arkadaşlar. O karşıda da bir tane daha tamirci var. Onlar ufak tamir işleri. Ondan sonra lastik işleri yine. Yağ değişme. Ondan sonra lastiklerin haricinde işte rot balans falan yapıyorlar. Öyle arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Şu an yerimi merak eden olursa Eloy, Arizona. Yük aldık. İstikamet eve gidiyoruz. Sabaha karşı yük aldık. Yük aldığımız yer Yuma, Arizona'ydı. Oradan baştan Kaliforniya, Los Angeles'a yük yıktık. Los Angeles'tan Mekke, o palmiye hurma ağaçlarının olduğu yer. Oradan yük aldık. Bayağı geç aldık. Oradan Yuma'ya geçtik. Yuma'dan yük aldık. Sabaha karşı 6 gibi falandı. 3-4 saat, 3 saat falan oldu biz çıkalı, işte 2-3 saat oldu. Buraya geldik. Burada da bir duş falan. Ondan sonra bir de bu depoyu gözden geçirme. Şimdi de tekrar yola çıkacağız. Birazdan. Öyle arkadaşlar. Buradan sonraki büyük şehir Tucson. Hani o geçtiğimiz haftalarda bir videom vardı, müzikli videom. Roswell, New Mexico, New Mexico eyaletinde. Oralardan geçeceğiz gene. Oralar arka şeyler. Biz oraları tercih ediyoruz çünkü hem yolu düzgün, hem kestirme, hem de fazla kar kış olmuyor güneyde kaldığı için. Biraz dağlık ama çok da fena değil. Diğer yukarı ana otoyol hem uzak oluyor hem yolu kötü. Çok 2 saat aşağı yukarı 150-200 kilometre rampa çıkıyorsun buradan, Phoenix'ten sonra. Otoyol eyaletler arası otoyol 40'a çıkıyoruz. Onun için tercih etmiyoruz. Burada Yuma'dan falan yük aldığımız zaman bu arka yoldan gidiyoruz. Daha kestirme oluyor, daha hesaplı oluyor bizim için. Evet arkadaşlar, bu kadar, fazla tutmayacağım. Herkese selamlar, saygılar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah herkesin bahtını açık etsin. Allah kimseye acı, zulüm göstermesin. Herkese selamlar, saygılar.